Her şey 1905 yılında, İsviçre'de bir mühendis olan Alfred Büchi ile başladı. Büchi'nin dehası, egzoz gazı akışının ittiği bir türbin ile, emme havasını motora sıkıştıran bir kompresörü aynı mil üzerine bağlamaktı. Temel formül basitti. Motora daha fazla hava, demek, daha fazla yakıt yakabilmek demek, bu da daha fazla güç ve daha az yakıt tüketimi demekti. Ancak bu teknoloji, ilk kez deniz motorları ve büyük dizel ünitelerinde kullanıldı. O dönem malzemeler ve teknoloji yeterli değildi. Metaller yüksek sıcaklığa dayanamıyor. Sistem pratikte çalışmıyordu çünkü benzinli motorların yüksek sıcaklıkları bir meydan okumaydı. Yani bu fikir, mühendisliğin vizyoner bir adımıydı ama uygulanması yıllar aldı. İlk gerçek uygulama, 1938'de gerçekleşti. İsviçre'deki Saurer firması, bu sistemi dizel kamyon motorlarına entegre etti. Yani ilk çalışan turbo motor, ağır vasıtalarda performans artırmak için kullanıldı. 1960'ların başına geliyoruz. Amerika sahneye çıkıyor. 1962'de Chevrolet Corvair Monza Spider ve Oldsmobile Vetfire, dünyanın ilk turbo benzinli otomobilleri olarak seri üretime geçiyor. Chevrolet'in 1.5 litrelik hava soğutmalı bover motoru, tek turbo ile 150 beygir güç üretiyordu. Oldsmobile ise, Turbo Rocket Flood adını verdikleri su ve metanol karışımıyla interkoler benzeri bir sistemi test ediyordu. O yıllarda turbo gecikmesi önemli bir sorundu. Gaz pedalına basıyorsunuz. Turbo tepki verene kadar bir gecikme yaşanıyor. Sürüş hissi buna göre ayarlanıyordu. Avrupa ise bu fikri birkaç yıl sonra ciddiye aldı. 1973'te sahneye BMW 2002 Turbo çıktı. Avrupa'nın ilk seri üretim turbo benzinli otomobiliydi. 2.0 litrelik M10 motor, 170 beygir güç üretiyordu ve dönemin standartlarına göre inanılmaz bir performans sunuyordu. İkonik bir detay, ön tamponda turbo yazısı ters yerleştirilmişti. BMW, bu modeliyle hem performans hem de marka imajı açısından bir dönüm noktası yaratmış oldu. O dönemde turbo, sadece güç değil, sürüş deneyimi ve karakterin simgesiydi. 1980'ler ve 90'lar, turbo devriminin altın çağıydı. Saab 99 Turbo, Porsche 911 Turbo ve Ferrari F40 gibi araçlar sahneye çıktı. Turbo artık sadece güç değil, karakterin bir ifadesiydi. Sürücüler, turbo motorlu araçlarla hızlanmayı ve güç patlamasını hissetmeye başladılar. Bu dönemde motor mühendisliği, turbo ile piston hacmini birleştirerek yeni bir performans standardı belirledi. 2000'lere doğru trend değişti. Artık yakıt ekonomisi ve emisyon değerleri ön plandaydı. Bu yüzden downsizing kavramı ortaya çıktı. Downsizing, motor hacmini küçültüp, aynı veya daha yüksek gücü ve performansı koruma prensibine verilen isimdi. Küçük hacimli motorlar, turbo sayesinde yüksek güç üretebiliyordu. Bunlara örnek olarak Volkswagen Golf GTI, Mercedes A-Class AMG, Ford EcoBoost motorları. Turbo artık sadece spor araçlarda değil, günlük şehir otomobillerinde de kullanılmaya başlandı. Bu sayede hem performans, hem de yakıt verimliliği sağlanmış oldu. Günümüzde küçük motor O-turbo kombinasyonu neredeyse standart hale geldi. Günümüzde turbo teknolojisi çok daha sofistike. Değişken geometrili turbo, çift kademeli turbo ve elektrikli turbo sistemleri ile turbo gecikmesi minimuma indiriliyor. Hibrit araçlarda turbo destek sistemleri ile elektrik motoru ve turbo motor uyumu sağlanıyor. Örnekler: Mercedes EQ hibrit, bazı Formula 1 hibrit sistemleri. Artık turbo, hem performansı hem de enerji verimliliğini artıran bir teknoloji olarak her araç segmentinde kullanılıyor. Gelecek, turbo teknolojisi için heyecan verici görünüyor. Elektrikli turbo, batarya destekli turbo sistemleri ve değişken geometrili yapılar sayesinde daha hızlı tepki, daha yüksek verimlilik ve daha düşük emisyon hedefleniyor. Belki yakın gelecekte turbo, sadece elektrikli motorlarla birleşerek tamamen sessiz ama inanılmaz güçlü sistemler sunacak. Sürücüler için avantaj, hız, menzil ve sürüş deneyimi ve tabii ki o karakteristik turbo sesi, belki gelecekte dijital olarak yeniden yaratılacak. Peki sizce turbo motorlar tamamen elektrikli gelecekte var olmaya devam edecek mi? Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece otomobilin geleceğine birlikte tanık olabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.